Yüzyıllar önce bir adam, gece yarısı kandil ışığında eski parşömenlere eğiliyor, kalemiyle geleceği yazıyordu. Adı Michel de Nostradam ama biz onu başka bir isimle tanıyoruz, Nostradamus. Tarihin en tartışmalı, en gizemli isimlerinden biri. Bazıları onu Tanrı'nın sesi olarak gördü, bazıları ise sadece iyi bir şair. Ama bir gerçek var, onun yazdıkları, 500 yıl sonra bile insanlığın kaderine dair soruları canlı tutuyor. Ve şimdi, takvimler 2026'ya yaklaşırken, Nostradamus'un dizelerinde geçen bazı karanlık cümleler yeniden konuşulmaya başlandı. Çünkü o satırlarda, dünyanın dengesini sarsacak olaylardan bahsediliyor. Küresel savaşlardan, kraliyetlerin çöküşünden, iklim felaketlerinden, gıda krizlerinden. Ama en ilginci şu, Nostradamus'un bazı dizeleri özellikle 2026 yılına işaret ediyor. Peki bu gerçekten bir uyarı mı? Yoksa geçmişte yazılmış şiirlerin tesadüfi bir yorumundan mı ibaret? Bu videonun sonunda Nostradamus'un neden özellikle 2026 yılına dikkat çektiğini ve kehanetlerinin ardında yatan gizli mesajı birlikte çözeceğiz. O yüzden sonuna kadar dikkatle izle. Nostradamus, 1503 yılında Fransa'nın güneyinde doğdu. Tıp eğitimi aldı, veba salgınlarında binlerce kişiyi tedavi etti. Ama onu tarih kitaplarına geçiren şey, tıp değil, geleceği görebilme iddiasıydı. 1555 yılında yayımladığı Kehanetler adlı kitabında, yüzyıllar boyunca konuşulacak yüzlerce dörtlük kaleme aldı. Her biri bulmaca gibiydi. Latin, Fransızca ve Yunanca karışımı kelimeler. Anlamı gizlenmiş semboller, bilinçli hatalar, anagramlar. Nostradamus açık konuşmazdı. Ona göre, gelecek açık söylendiğinde kaderi değiştirir. Bu yüzden satırlarının çoğu şiir gibidir. Bir satırda büyük ateşten, diğerinde kraliyet kanından doğan bir savaşçıdan bahseder. Ve tarih boyunca bu dizeler, olaylara göre yeniden yorumlandı. Hitler'in yükselişinden 11 Eylül saldırılarına, hatta Covid-19'a kadar pek çok olay onun kehanetleriyle ilişkilendirildi. Ama tüm bu yorumların arasında bazı dizeler var ki, tarihçiler ısrarla aynı noktada birleşiyor. 2026, Nostradamus'un dizelerinde özel bir dönüm noktasıdır. Neden mi? Çünkü bazı kehanetlerde 2 kez doğan güneşin yılı ifadesi geçiyor. Bazı çevirmenlere göre bu çifte felaketin yaşanacağı yılı, yani 2026'yı simgeliyor. Şimdi hep beraber o dizelere ve 2026 kehanetlerine daha yakından bakalım. Nostradamus'un dizelerinden biri şöyle der: "Büyük şehirler yanacak, demir kuşlar gökleri karartacak, kuzey rüzgarı kan kokusunu taşıyacak." Bu dize, yıllardır büyük bir savaşın habercisi olarak yorumlanıyor. Bazı uzmanlara göre bu satırlar, 3. Dünya Savaşı olasılığını anlatıyor. 2026 kehanetlerinde dikkat çeken bir detay da var. Nostradamus, Doğu ile Batı arasındaki büyük bölünmeden bahsediyor. Bu da bazı tarihçiler tarafından Doğu Avrupa ve Asya ekseninde çıkacak bir küresel çatışma olarak yorumlanıyor. Enerji krizleri, ittifak değişimleri, siber saldırılar ve nükleer tehditler. Hepsi bu dizelerde anlatılan kaotik tabloyla örtüşüyor. Bazı analistler, Nostradamus'un 3. Büyük Ateş tanımlamasını 3. Dünya Savaşı'nın başlangıcı olarak değerlendiriyor. Gerçekleşir mi? Bilinmez. Ama kehanetin söylediği şey şu: savaş başladığında barış yalnızca küllerde aranacak. Nostradamus'un bir diğer dizesi şöyle der: "Altın tacın sarayında ateş yükselecek, taht boş kalacak, yeni bir düzen doğacak." Bu satır, Avrupa'daki bir kraliyet hanedanında beklenmedik bir olay olarak yorumlanıyor. 2026'da özellikle İngiltere kraliyet ailesiyle ilgili kehanetler dikkat çekiyor. Bazı araştırmacılar bu dizelerin kraliyet soyunun sonlanması veya dünya yönetiminde yeni bir düzenin başlaması anlamına geldiğini savunuyor.
Yeni dünya düzeni ifadesi, modern dünyada sıklıkla tartışılan bir kavram. Nostradamus'un dizeleriyle birlikte okunduğunda, bu düzenin sadece politik değil, kültürel ve ekonomik bir dönüşüm anlamına da gelebileceği düşünülüyor. Belki de Nostradamus, tahtın düşmesiyle sembolik olarak güç dengelerinin değişimini anlatıyordu. Bir başka kehanet şöyle der: yer 2 kez sarsılacak, deniz karaya yürüyecek, insanlar gökyüzüne yalvaracak. Bu satırlar, günümüzde yaşadığımız iklim krizini andırıyor. Küresel ısınma, kasırgalar, seller, depremler. Bilim insanlarının yıllardır uyardığı doğal felaketler zinciri. Nostradamus'un satırlarında sanki yüzyıllar öncesinden yazılmış gibi. 2026 yılı, bilim dünyasında da kritik bir eşik olarak görülüyor. Pek çok iklim modeli, bu dönemde sıcaklık artışının 1,5 santigrat derece sınırını aşabileceğini gösteriyor. Yani Nostradamus'un insanların gökyüzüne yalvaracağı ifadesi. Belki de bu küresel kırılmayı anlatıyordu. Bazı çevrelerde bu dönemi doğanın intikam yılı olarak adlandıranlar bile var. Kehanete göre toprak insanın açgözlülüğüne cevap verecek. Nostradamus'un dizeleri arasında sıkça geçen semboller: altın, ekmek ve açlık. Bir dörtlüğünde şöyle yazar: ekmek altından değerli olacak, açlığın gölgesi şehirleri saracak. Bu kehanet, ekonomik kriz ve gıda kıtlığı uyarısı olarak yorumlanıyor. Dünya ekonomisi son yıllarda zaten kırılgan bir dengede. Pandemiler, savaşlar, enerji sorunları ve tedarik zinciri krizleriyle sarsılan bir sistem. Bazı analistlere göre 2026 yılı küresel ekonomik bir resesyonun başlangıcı olabilir. Tarımda verim azalması, su kaynaklarının tükenmesi, gıda fiyatlarının artması, Nostradamus'un açlığın gölgesi benzetmesi adeta bugünü anlatıyor. Ve kehanetin en çarpıcı cümlesi: altın dolu kasalar boş mideyi doyuramayacak. Yani servet, açlığı engelleyemeyecek. Son olarak Nostradamus'un dizelerinde demir yaratıklar, akıl taşıyan makineler ve görünmeyen ölüm ifadeleri geçer. O dönem için bu ifadeler tuhaf görünüyordu. Ama bugün yapay zeka, biyoteknoloji ve virüsler çağında bu satırlar ürkütücü bir anlam kazanıyor. Bir kehanetinde şöyle yazar: İnsan kendi suretini makineye kazıyacak. Fakat o suret efendisine karşı dönecek. Bu dize modern çağda yapay zekanın tehlikesi olarak yorumlanıyor. Bir diğerinde ise görünmeyen bir ölüm solukla taşınacak ve bir çağ kapanacak. Bu da bazı yorumculara göre biyolojik tehditleri, yani virüs salgınlarını anlatıyor. Bilim ve teknoloji insanlığın kurtuluşu mu olacak, yoksa sonunu mu getirecek? Nostradamus'un uyarısı netti. İnsan, Tanrı'nın rolünü oynamaya başladığında kendi sonunu yazar. Tüm bu kehanetler elbette kesin bir gerçek değil. Tarih boyunca Nostradamus'un dizeleri pek çok kez farklı yorumlara açık oldu. Onun dörtlükleri kelime oyunlarıyla doluydu. Yani her çağ kendi korkularını bu kehanetlerde buldu. Ancak 2026 yılı yaklaşırken dünya sahnesindeki gelişmeler, savaş gerilimleri, ekonomik çalkantılar, iklim felaketleri bu kehanetleri yeniden gündeme taşıyor. Belki de Nostradamus, geleceği birebir görmekten çok, insanlığın kendi hatalarını öngörüyordu. Nostradamus'un yazdıkları da belki sadece bu amaçla kaleme alınmıştı. İnsanlığa, kibirle oynadığı kaderin sonuçlarını hatırlatmak için. Son olarak şu notu unutmamak gerek. Tarih boyunca Nostradamus'un öngörüleri geniş kitlelerin ilgisini çekse de, uzmanlar bu dizelerin sembolik ve yoruma açık olduğunu hatırlatıyor. Kehanetlerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ise 2026 yılında ortaya çıkacak. Peki ya sen ne düşünüyorsun? Sence Nostradamus'un 2026 yılına dair bu uyarıları sadece tesadüf mü, yoksa gerçekten yaklaşan bir dönüm noktasına mı işaret ediyor? Yorumlarda düşünceni yazmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Belki de insanlığın kaderini değiştirecek cevap tam da orada, senin yorumunda saklıdır. Ve unutma,
Geleceği bilmek değil, onu anlamak gerçek bilgeliktir.